Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlarım, çok değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Umarım çarşamba gününüz güzel geçmiştir. Ayın Boğa burcunda olduğunu, güzel etkilerinin, güzel açıların olduğunu söylemiştim. Bugün daha huzurlu, biraz daha güven veren bir gündü. Ve bugün de aynı şeyi bekleyebilirsiniz. Hazır ay Boğa burcundayken, hazır Güneş Başak Burcu'nda, yani toprak grubu yoğunluğunun çok olduğu bir günde, bugün saat 15.57'ye kadar çok önemli işlerinizi mutlaka ya da girişimlerinizi yapın arkadaşlar. Çünkü bu sabah 7.30-8.30 arasında Ay ve Güneş'in birbirine güzel bir görünümü var. Toprak grubunda olduğunda bu. Tabi Venüs de çünkü toprak grubunda. Evet, Başak'ta çok verimli olmayabilir ama yine de kalıcı işler, girişimler, kararlar, başvurular için bence güzel olacağını söyleyebilirim. Ha, Merkür Retro soruyorsunuz. Merkür Retro ne yapalım? İşte Merkür Retroyken önemli işlere imza atmayalım, karar vermeyelim diyenleriniz oluyor. Bunun için de bu hazırlıktır, bu bir altyapıdır. Karar verin yeter ki. Hazırlığınızı yapın, düşünün, planlayın. Ayın 4'ünden, yani 4 Ekim'den sonra bu girişimleri hayata geçirebilirsiniz. Tabii bazılarımız için tam zamanıdır. Doğum haritası izin veriyordur. Hatta çok faydalı olacaktır. Tabii ki bunları yapabilirsiniz. Nasıl olabilir? Mesela iş başlangıcı, sağlıkla ilgili konuda bir tedavi süreci. Yine aşk hayatı bugün bunlardan bir tanesi olacak. Çünkü Venüs şu anda, bugün daha doğrusu, hem çocuklarımız, aşk hayatımız ve finansla ilgili konularda destek veriyor sevgili dostlar. Dediğim gibi 15.57'ye kadar tüm bunlar için değerli vaktinizi kullanın. Şimdi bir tane daha çok önemli açı var. O da saat tam olarak 15.58 Ay Plüto ile görünüm yapıyor ve boşluğa giriyor zaten ondan sonra. 15.57'den gece saat 23.15'e kadar günün geri kalanında tüm gün ay boşlukta. Biliyorsunuz ay boşlukta olduğunda bizim için önemli konuları çok böyle planlamayalım. Biraz daha akışta, rahat yaşayalım. Hani bir gün sonraya değerlendirelim. Tabii başlamış işler için bunu söylemiyorum. Yani süren konular için söylemiyorum. Ama örnek gösterecek olursak şu anda aklıma bir şey geldi. Mesela bir kitap yazacağım, bir metin yazacağım veya bir işe karar vereceğim. İşte buna bu ay boşluktayken başlamayın. Ya da bir örgü, el işi yaparız ya hani kadınlar. Bir örgüye başlamak, niyet etmek, yine ay boşluktayken o sürer, uzar bitmez. O yüzden ayın boşlukta olduğu zamanları böyle yeni başlangıçlar için kullanmayalım arkadaşlar. Veya bir mesela sağlıkla ilgili bir iş başvurusu olabilir vesaire. Evet, dolayısıyla bugün 15.57'ye kadar olan süremiz önemli olacak. Sabah harika olacaktır. Yine saat 15.58'de ayın son açısı Plüto ile ve çok güçlü değişim ve dönüşüm, otoriteyle özellikle güçlü iletişimler kurmak istiyorsanız bu saati muhakkak kullanın sevgili dostlar. Çünkü bugün bilhassa uzak seyahatler, yabancı kültürler, eğitim, öğrenim, hukuki süreçler, bunlarla ilgili de özellikle bu saate kadar eğer bir başlangıcınız olursa bence güzel olacağını söyleyebilirim. Ve onun yanı sıra şimdi bugün, bu gece hemen saat 15'ine girdiğimizin ilk saatlerinde, ilk dakikalarında Ay Uranüs'te kavuşacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Ay Uranüs'te kavuştuğunda bir heyecan yaratan bir etki verir. Bir yenilik enerjisi ortaya çıkar. Beklenmedik de böyle haberler alırız. Şimdi bugün bunları kim alabilir? Mesela bu geceden itibaren, yani 15'ine girdiğimiz geceden itibaren. Mesela 18 derece Boğa'da, 18 derece Akrep'te, 18 derece Kova ve Aslan'da yerleşimleri olan, yükselen Güneş vesaire önemli noktaları olan arkadaşlar, ani bazı yeni duyumlar, yeni kararlar alma ihtimalleri var. Heyecan yaratıcı olabilir. Biraz gündemimize değişecek konular olabilir açıkçası. Yine 18 derecelerde Balık ve Yengeç aksında yerleşimi olan arkadaşlar ise sürpriz ve heyecanlandırıcı bazı güzel gelişmeler, yenilikler, bakış açısını değiştirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine bu derecelerde Oğlak ve Başak aksında eğer bir yerleşimi olan arkadaşsanız sizin için gerçekten faydalı, hatta maddi manevi de gelirleri
tetikleyecek bazı etkiler olma ihtimali var tabii ki. Mesela diğer burçlara baktığımızda 18 derece diyelim ki Koç terazi aksında bir yerleşiminiz var. O zaman da şöyle bir şey olabilir. 18 derece Koç terazi yay. Mesela yarım kalmış bir konunun tekrar gündeme gelmesi, tamamlanması gereken bazı iş veya görüşmeler gibi gündemleri ortaya çıkartacaktır. Tabii herkes etki alacak diye bir şey yok. Hani bazılarımız etkide almayacağız sevgili dostlarım. Evet, böyle bir enerji var gün boyunca ve gün boyunca şunu da unutmayalım. Ay Boğa burcunda ne yapacağız? Biraz daha rahat olacağız, daha relax olacağız. Biraz daha güvenme ihtiyacımız yüksek olacak maddi manevi konularda. Onun yanı sıra tabii şimdi Ay Boğa'da, Venüs'e bakıyoruz, Başak Burcu'nda. Bugün finansal konularda getirileri yüksek olabilir bazılarımız için, özellikle toprak grubu burçlar mesela. Bilhassa Başak ve Oğlaklar için bunu söyleyebilirim. Çocuklarımız, yaratıcılık, girişkenlik ve tabii ki aşk, flörtler, Merkür Retro sürpriz haberler alacak bazılarımız. Hiç beklemedikleri anda beklemedikleri gelişmeler yaşayabilir. Aniden bir mesaj, bir telefon, bir mail alma olasılığı yüksek. Eğer ben de böyle bir durum yaşıyorum, işte bunu nasıl yaparım, ne zaman yaparım diyorsanız şimdi size saatleri vereyim. Mesela bu saatleri hem para hem ilişkiler adına önemli başlangıçlar için kullanırsanız daha faydalı olacaktır. 09 45 10 47. Bugün TOKİ'nin mesela sosyal konut projelerinin ilk başvuruları alındı. Mesela buraya başvuracaksınız. Mesela örnek gösteriyorum. Veya buna bağlı olmaz da buna benzer konular. Bu saatte yaparsanız çok çok daha kalıcı, daha anlamlı ve daha güçlü olacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi Merkür Retro, burada doğum haritasının etkisi çok önemli. Eğer ki retrosuz bir harita ise belki biraz gecikebilir başvuruların sonuçları. Ama harita izin veriyordur. Çok hızlı da ilerler. Onu bilemeyiz tabii. Ama bu saati kullanırsanız tüm işleriniz için daha faydalı olacaktır. İkinci saat 17.01-18.03'te mesela bu ilişkiler adına bence güzel geri dönüşler getirme olasılığı var. Çalışma arkadaşları, işle ilgili konular. Bu alanda da yine mesela bazı konuları kapatmaya çalıştınız, işte açılmasın diye uğraştınız. Ama artık tamamlanması gerekiyorsa mesela tamamlanma saati olarak düşünebilirsiniz. Şu 17.01-18.03 ay boşlukta, fakat bu öncesine ait bazı konuları konuşmak, sonuca vardırmak için gayet başarılı olacağını söyleyebilirim. Eğer olumlu bir sonuç istiyorsanız bu saat bence olumlu sonuçlar getirecek. Diğer bir saatim. Saat 23.54.00.52. Zaten tam bu saatte Ay İkizler Burcu'na geçmiş olacak. Ve Ay'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle 00.52 aslında bir telefon trafiği, düşünce, iletişim, bir düşüncenin gücü diye bir şey vardır bilirsiniz. Bu düşüncenin gücünü çalıştırabilirsiniz. Hem güzel bir saat, hem Ay artık İkizler Burcu'nda ilerliyor. Düşüncelerimizi, duygularımızı döndürebiliriz, dönüştürebiliriz. Hazır Ay İkizler Burcu'nda ciddi bir düşünce. Tabii Merkür'de retro nerede? Terazi Burcu'nda. Mesela estetikle ilgili bir konudur, güzellikle ilgili bir konudur. Bir alışveriş yapmak istemiş, yapamamış olabilirsiniz. İlişki, ayrılmış insanlar, hani evli veya flört veya aşk hayatında, mesela iş hayatında olan anlaşmazlıklar. Bakın bunlar için özellikle bu geceden sonraki süreç çok çok önemli olacak. Bilhassa Cuma günü yine ayın İkizler Burcu'nda seyrettiği bugün de önemli olacağını söyleyebilirim. Cuma günü de tüm gün İkizler Burcu'nda, ama tabii Cuma günü Venüs'ün Mars'la karesi var. Bu biraz dikkat çekici, zorlayıcı olacaktır. Ama artık Cuma günden sonra korkmayın. Mars'ın Venüs'le karesi uzaklaşıyor ve gelecek hafta oh diyeceğiz, ilişkiler güzel nefes alacak. Onu da buradan müjdesini vermiş oluyorum arkadaşlar. Evet, böyle bir gün. Umarım her şey istediğiniz gibi güzel gitsin. Sevgili dostlarım, şu ana kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.